Herkese yeni videodan, değişik bir videodan merhaba. Bugün arkamda görmüş olduğunuz üzere Japonya'nın bir diğer yüzünü, aslında Japonya denilince insanların aklına gelmeyecek farklı bir şeyi göstermek için yola düştüm. Şu anda Yokohama'dayız. Yokohama'da bir bölgedeyiz. Ben buranın tam adresini koyabilir miyim bilmiyorum. Bir araştırmam lazım onu. Arkamda gördüğünüz çöpler, evet çöpler. Bu bölge, burası yaklaşık böyle 4-5 tane ayrı sokak var. Bu sokaklarda yaşayanlar evsizler, yaşlılar, hastalar. Japonya'da devletin baktığı insanlara ait sadece evsizlerin kullanabileceği binalar. Buradaki binalar günlük 8 dolara, 10 dolara burada kalıyorlar. Yemekler ucuz, her şey ucuz. Fakat insan yaşantısı biraz sıkıntılı. Videonun büyük ihtimal başka yerlerinde de söyleyeceğim de dünyanın her yerinde bu tarz yerler var. Fakat Japonya denince insanın aklına böyle şeyler, sokak ortasında çöpler, hasta, yaşlı insanlar gelmeyeceği için farklı bir konsept yapıyorum. O yüzden videoyu biraz o gözle izleyin. Bakın mesela şöyle eski püskü evler var burada. Burada kalanlar genelde durumu fazla iyi olmayan insanlar, çalışmayan insanlar, yaşlılar. Şuradan gidelim istersen, köşeye döneriz. Mesela şurası, çok kamerayı yapmak istemiyorum. Abiler kapıda bekliyor. Şöyle bir iki yer var. Ben şu arayı çekeyim. Şimdi buralarda küçük böyle restoranlar var da evlerin yapısına filan baktığımızda bayağı eski püskü. Üst katında yaşıyorlar. Alt katında böyle yemek filan sattıkları böyle ramenci mi, işte klasik Japon yemeklerinin olduğu dükkanlar var da buralar bayağı izbe yerler. Akşam vakti buralardan gelip geçmek, baksana sinek, bir yerde sinek varsa zaten Japonya'da çok sinek var. Burada bir tık düzeliyor. Burada bir tık düzeliyor. Bakın şu ev. Bakın karşıdan da geliyor mesela. Yaşlı bir amca. Ve şöyle Jido Hanbaikiler var. Otomatlar. Çoğunluğunda hepsi 1 doların altında oluyor. Ambulans geldi. Ambulans geldi, biri yine yaşlı birine bir şey olmuş galiba. Polis de ileride bekliyor. Ya bu bölge, evet ya, şurada at yarışı oynatan bir tane abi var. Karışık girilecek sento var. Public bet diyor. Şurada birileri bayılmış. Bence şuraya gitmek lazım. Dur. Mesela bakın sağda solda oturan abileri göreceksiniz. Amcaları göreceksiniz. Buralar genelde çalışmayan abilerin, amcaların olduğu yerler. Evet. Burası karışık. Burası bildiğin hamam ya. Japon hamamı. Onun da sebebi olabilir diyeceğim de. Bu yolda oturan abimler belli işsiz. Burada böyle bir, evet, burada böyle bir değişik bir hava var. Bu kızlar ne yapıyor burada? Bunlar işte Japonya'nın bir diğer yüzü arkadaşlar. Çalışmıyorlar. Bu şekilde. Şöyle gidelim abi. Yani burada, evet, burası galiba o mahalle. Evet, bu giriş bu taraftan var. Sürekli bir ambulans gidiyor, bir polis geliyor. Ben kamerayı böyle alta koydum. Çok da yüzlerini tutmak istemiyorum. Gece girilmez bu. Ya burası yine işte bu Japonya'daki ilk 3 böyle ev. Bunlar sürekli burada geziyor, bu polisler, ambulanslar.
gözetim altındalar galiba. Evet. Ya Japonya'da böyle 3 tane yer var. Birincisi Osaka'da. Nereden gidelim? İkincisi Asakusa'da. Üçüncüsü de burada. Sağlı solu gördüğünüz dükkanlardaki yiyecekler ucuz. Genellikle normal fiyatın yarısına da bulabilirsiniz. Bir tanesine bakalım ne varmış etrafta. Böyle kolu molu. Çok da ne bileyim böyle hayatımda böyle yani çok nadir böyle Japon gördüğüm için şu anda bir şaşırdım arkadaşlar. Fiyatlar 4 dolar, 5 dolar. Şöyle bir teyzemin uyku vakti galiba. Dikkat ettiğim bir şey var. Bayağı bir yaşlı tekerlekli sandalyede. Şurada da bir iki güvenlik görevlisi mi var? Bakayım o tahmin ettiğim olay mı acaba? Ses belki az gelebilir ama telefonu aşağıdan tutuyorum. Şu arka sokağa bir döneceğiz. Şuralara da bir bakalım. Buralar biraz normal gözüküyor. Bu ne böyle? Bura bildiğin apartman ya. Bunlar nasıl daire böyle yan yana böyle? 10-15 tane daire var. 3, 4. Yani akşam vakti buralara girmek cesaret ister. Resme bak. Her köşe başında polis var. Dolaşıyor. Dayılar neyi bekliyor burada? Şurada burada çamaşır, burada kurutma, çamaşır. Bayağı Japonya'nın en eski makinelerinden oluşan. Evet, bu sağlı sollu binalar da sadece sosyal yardım alan kişiler kalıyormuş. Yani turist olarak da gelip de buralar ucuz diye buralarda kalamıyorsunuz. Bazı bir tek tük böyle farklı bina var da bazı binalarda böyle kaçakların, aranan insanların resimleri var. Yani Japonya böyle bir şaşırdım ya. 1700. Bakın mesela bu bina 1700'de yen diyor ya, sadece sosyal yardım alan kişiler burada kalıyormuş. 100 yene 10 dakika çamaşır makinesi. Evet, yan yana böyle 10 metrekare binalı dairelerde kaç 20 tane daire var öyle. Evet, zaten gelip geçen insanların hareketlerinden, kıyafetlerinden, yürüyüşlerinden bile bu Japonların devlet tarafından sosyal yardım aldığını anlayabilirsiniz. Normalde Japonlar bu şekilde davranmıyor. Buradan geçmiş miydik? Burada da böyle bir fizyoterapist gibi bir şey var. Evet, yaşlara böyle banyo yaptırıyorlar, bakıyorlar, yeme içme. Burası aşevi gibi ya. Burası aşevi gibi duruyor. Bir kafam böyle bir şey allak bullak oldum ya. Yani normal bir şey değil Japonya'da bu tarz insanlara denk gelmek de hepsinin bu anda bir arada karşıma çıkması beni şaşırttı. Sokağa dönelim abi. Buradaki kuaför 1800 ya. Kuaför normalmiş.
Burada tekeri sönmüş bir bisiklet var. Aa, kedi var. Japon kedisine bak ya. Böyle Garfield gibi duruyor. Burası çöp atma alanı mı? Ya bazı yerlerde tam dışarıya çöp bırakılıyor da bakın bu sokak ortasında, yani burada normal olabilir ya. Burada normal olabilir bu durum. Çoğunluğu sandalyede, tekerlekli sandalyede böyle oturanlar. Evet, mesela bakın bu durum normal değil yani. Japonya'da öyle çöpünüzü getirip de böyle bu şekilde tahtasını, şusunu, busunu atamıyorsunuz dışarıya. Belli, burası burada yaşayanlar, yine tekrarlamış gibi olacağım da evet, biraz şaşırdığım için cümle kuramıyorum ya. Aynen bak, burada normal insan kalmaz, hani ucuz diye gelip kalmaz. Burada kalanlar genellikle sosyal yardım alan kişiler. 1700 yen dediğimiz muhabbet. Bu çoğu yerde aynı ya. Galiba bu fiyat fix değişmiyor. Normal insanlar burada kalamıyor, sadece sosyal yardım alan kişiler kalıyormuş. Dairelerde bu şekilde. Bisikletler dışarıya taşmış. Yani bu bisikletler normalde bu kadar yolun ortasında olmuyor. Bakın burası da aynı, 1700 yen. Burası 3. sırada. Şimdi buranın daha kötüsü Asakusa'da. Orayı da çekeceğim. En kötüsü de Osaka'da. Şimdi de şöyle arkaya bir gidelim. Yani dediğim muhabbet bu ya. Wi-Fi'si, şusu busu, sadece bir yatak veriyorlar. İçeride bir televizyon var. Olay bu. Evet. Mesela şu soldaki yer işte sosyal yardım alan kişiler, yaşlılar, evsizler vesaire. Hemen sağdaki binaya bakar mısınız? Buranın kirası net $1000'dan aşağı değildir bu bölgede. Bayağı delüks melüks bir şeyli apartman. İki farklı hayat yan yana. Bunları özel yapmışlar. Yani Japonya'nın evsizleri, yaşlıları geliyor, devletin desteğiyle bu bölgede kalıyorlar. Birayı 250 yene satıyor vesaire vesaire, böyle gidiyor. Otel Zen. Şu binanın, ya belli, bakın buralarda yaşayanlar, işte benim bahsetmeye çalıştığım, anlatmaya çalıştığım durum bu. Yani her ülkede olduğu gibi Japonya'da da bu tarz şeyler olacak. Fakat hepsini bu bölgeye toplamaları ve devlet tarafından böyle sosyal yardım yapılması, böyle hepsinin sokak ortasında böyle gezmesi Japonya'nın o bilindik yüzünü yansıtmıyor. Çünkü Japonya dili denilince insanların aklına bunlar gelmiyor. Tabii her ülkede bunlar var, fakat yani bir YouTuber olarak, bir video içeriği üreticisi olarak bu tarz şeyleri de göstermem gerekiyor. Çünkü değişik bir konsept. Yani Japonya'nın olabildiğince farklı yüzünü, diğer yüzlerini göstermeye çalışıyorum. Koku da değişik. Fazla insan da gelip geçmiyor buradan yani. Burada kalanların dışında böyle bir enteresan ya. Mesela şu bina. Şöyle bir gireyim abi. Bu ne? Burası 100 yene çalışan bir çamaşırhaneci, kurutmacı. 300 yene çalışıyor kurutma.
Evet, bayağı eski evler. Bakar mısınız? Şu bina yepyeni. Bu binada yan yana böyle kıç kıça baş başa yaşlar yaşıyor. İki farklı hayat. Burada bir tane hostel var. 9'da açılıyor, 8'de kapanıyor. Yapılar böyle tabi eski. Belli buraların bakımı, şusu vesaire yapılmamış. Bakın bu tarzda videonun başından beri bu tarzda gördüğümüz binalar. Abim uyuyor içeride böyle, bakın şunların hepsi oda. Yan yana böyle 4 tane oda. Sadece yatak vardır içeride. O çöp yeri burada abi. Şu bisiklet muhabbetine de şaşırdım ya. Bu kadar yolun ortasına park etmeleri. Bu da enteresan. Bisikletlerin çoğu zaten kullanılmıyor ama bakın. Evet. İşte muhabbet bu. Videonun başlığından da göreceğiniz üzere Japonya'nın bir diğer yüzü. Yani Japonya'yı baştan sona gezmiş biri olarak söyleyebilirim ki ben bu manzarayı toplasan 2 yerde falan görmüşümdür. İşte Asakusa, Yokohama. Yokohama burası oluyor ve en büyüğü, bunların en sıkıntılı olanı Osaka'da. Orayı da çekeceğim. Ama bu normal değil. İllegal dumping. Mesela buraya atmayın bir şeyler yazmışlar da şu görüntü, yani Japonya denilince aklınıza bu görüntü gelir mi? Gelmez. Bir sene önceki videoyu izlemiştim. Bunlar vardı. Hala bunlar duruyor. Bakın sağda solda gördüğünüz binalarda kalanlar, durumu iyi olmayan Japonlar. Devlet bunlara böyle yerlerde imkanlar sağlıyor. Bu insanlar da burada toplanmış. Çoğunluğu hasta. Yani hareket bile edemeyecek durumlara. Bazı yerlerde fizyoterapist gördük. Bunlara bakmaya çalışan dükkanlar var, insanlar var. Evet, ilginç. Japonya'nın, Tokyo'nun bir de böyle bir yüzü var. Dediğim gibi bu dünyanın her yerinde var. Fakat Japonya denince tabii insanların aklına böyle bir görüntü gelmediği için böyle şeyleri de göstermek istedim. Mahallede böyle ikinci elci dükkan da gördük. Burada ucuza ne kadarmış mesela şu kap tencere 500 yen, 500 yen. Şu 1500 yene pilav yapma makinesi, kettle $8 vesaire. Böyle durumu iyi olmayanlar, neyse çekmem bunu. Sokaklar bu şekilde 4-5 tane ayrıya. Şurada da bir tane Japon abim köşede yatıyor. Çok bisiklet var. Hepsinin havası tekerleği bitmiş durumda. Enteresan bir yermiş burası. Ben böyle birkaç tane daha video yapıp farklı içerikler olarak YouTube'a koymaya çalışacağım. Enteresandı. Benim için de ben yani bazı yerlerde konuşamadım. Böyle Japonya'nın hiçbir yerine denk gelmediğim için böyle bir kötü hissettim kendimi. Kelimeler ağzımdan çıkmadı. Tabii dediğim gibi dünyanın her yerinde var da burada Japonya'da bunları bu şekilde görmek ilginç geldi bana. Siz de görüşlerinizi yazabilirsiniz video altına. Bu tarz farklı içerikler yapacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.